Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlık, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Benimki idare ediyor. Soranlar için söyleyeyim. Bugün size bir hafta kadar kullandığım ve cidden kullanmaktan zevk aldım. Malzeme kalitesiyle Final Mouse'u gömen, şu 189 dolarlık mouse'u gömen Attack Shark R5 Ultra'yı sizler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Detaylı olacağı için bütün konulara hakim olmak isterseniz çarpı 2 hızında izleyebilirsiniz bu videoyu. Baştan söyleyeyim, gerçekten övülmeyi hak eden bir mouse. Benim kanaatimce İçini açtığım bir video da var. Şuraya sabitlerim yukarı. Oradan bakabilirsiniz tıklayıp. Gerçekten kaliteli bir mouse. Kullananlar varsa da yorumlar kısmında beklerim. Kesinlikle bilgilerini yazsınlar arkadaşlar. Bana tek faydası dokunmuyor. Herkese faydası dokunuyor. Ve aynı zamanda şu siyah olan model sizin. Beyazı benim. Şimdi beyazı aldığın siyah aldığın muhabbeti olacaktır. Neden size siyah verdiğimi de anlatayım. Sizin iyiliğiniz için nasıl beyaz boyama ileride uzun kullanımda yavaş yavaş siyahlaşma olacak. Bu da pis bir görüntü verecek. O yüzden siyah size veriyorum arkadaşlar. Bunun kanıtını da içine açtığım bir video var. Hani sabitlemiştim. Yine sabitlerim buraya. Oradan bakabilirsiniz beyazın boyama olduğunu. İleride belki siyahlaşma olur diye size siyahını vermek istedim. Benim için fark etmez daha doğru söylemek gerekirse. Burada da güzel dangle'ını görebilirsiniz. Hani bu ne ya filan diyenler olacaktır illa. Bu da dangle'ı. Kutu içeriğini merak edenler Shorts'ta da bakabilir. Evet, bu mouse sizin dedik. Şartlarımız: kanala abone olmanız, videonun altına yorum yapmanız ve yorumun yanına da Instagram adınızı yazmanız ki ben size oradan ulaşayım. Aynı zamanda videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Sadece biliyorum kemik tayfa bile bu videoyu 300-500 beğeni yapacaktır. Eminim yani bu konuda. Ama yine de bu şartı söyleyeyim sizlere. Bu kadar, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu imkanı bize sunan kim arkadaşlar? meyergaming.com. Bilginiz olsun. Öncelikle Meyer Gaming'e çok teşekkür ederim. Peki Meyer Gaming kim? Ne yapar? Ne eder? Meyer Gaming arkadaşlar her seviyedeki oyuncuların ihtiyaç duyduğu ekipmanları satan bir şirket. Kendilerine ait satış sitesi var. İsterseniz de Hepsi Burada ve Trendyol gibi yerlerden de satış yapıyorlar. Oradan da ürünleri tedarik edebilirsiniz. Yani alabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek iki soruyu hemen hızlı bir şekilde cevaplayayım. Garanti var mı? Evet, var. Herhangi bir üründe 2 yıl garanti var. En önemli konuya geliyorum. İade. Buraya lütfen dikkat edin. 14 gün içerisinde aldığınız ürünü iade edebiliyorsunuz. Hepsi buradan olsun, Trendyol'dan olsun, kendi sitesinden olsun, ne olursa olsun. Yani yok kutusunu açılmış, yok jelatini açılmış, yok bilmem ne olmuş, şu bu yok arkadaşlar. Kutusunu da açsanız, üründe kullansanız memnun kalmadığınız müddetçe 14 gün içerisinde ürünü iade edebiliyorsunuz. Ta ki ürüne zarar vermek yok, kutu içeriğine zarar vermek yok. Kutunu yırttım, zırt yaptım, şunu yaptım. Buna da bir zahmet yapmayın ki ürünü iade alsınlar. Onun haricinde ürüne zarar vermediniz, kutu içeriğine zarar vermediğiniz müddetçe 14 gün içerisinde ürünü iade alıyorlar. Buradan bizleri düşündükleri için gerçekten kendilerine çok teşekkür ederim. Tasarımlarından biraz bahsetmem gerekirse ilk önce renge değinmek istiyorum çünkü çok önemli. Neden? Bu siyah asıl renk, beyaz ise boyama arkadaşlar. İçini açıp baktığımda öyle konuşuyorum. Neden sorun? Final Mouse arkadaşlar beyazlarda genelde arkadaki boya ortaya çıkmıştı ve siyahlaşma meydana gelmişti. Siz garanti istiyorsanız siyah alın. Yok ben illa beyaz tercih edeceğim diyorsanız beyazı da alabilirsiniz ama uzun kullanım sonrası arkadan bu siyah renk çıkabilir. Aklınızda olsun. Açtığım videoyu da sizlere göstereceğim. Final Mouse'da petek yapı, böyle yani nasıl diyeyim, altıgen yapı tercih edilmişken burada üçgen bir yapı tercih edilmiş ve kompozit malzeme karbon fiberden üretiliyor arkadaşlar bu mouse'lar. Karbon fiber ne demek? Böyle nasıl diyeyim, plastiğimsi ama daha esnek, daha hafif ve daha kaliteli olan bir malzeme. Esnekliğini şöyle gösterebilirim sizlere, bak şu arka taraftan bastırıyorum. Görüyor musun? Göçme yapıyor. Bu daha kalın olan, bak şimdi Final Mouse'u göstereyim. Görüyor musun? Bildiğin içine göçüyor. Ama herhangi bir kırılma vesaire yok. Bunu plastikte ya da magnezyumda kesinlikle yapamazsınız. Şu parmak koyma yerleri arkadaşlar pürüzsüz, yani buz etkisi olan modelden diyebilirim. Buralara grip koyma ihtiyacı duyabilirsiniz. Terleyen ellerde. Şöyle göstereyim. Parmak koyma yerleri de var. Aynı Final Mouse tarzında. Benim bu mouse'ları ilk aldığım zaman elime dikkatimi çeken ilk yer kesinlikle yan tuşlar oldu. Şöyle kıyaslamak için yan yana getireyim. Bak görüyor musun? Acayip bir derecede sivri. Burası düz. Bak bir daha göstereyim size. Şöyle farklı açılardan göstermeye çalışıyorum.
Kesinlikle elinizi rahatsız ediyor ama bu fiyata da başka bir mouse var mı? Kesinlikle yok. Onu da söylemiş olayım sizlere. Bir eksi sayılacak derecede mi? Bence bir eksi sayılacak derecede. Ama alışıyor musun? Alışırsın. Yani eğer yan tuşları çok kullanmıyorsanız benim gibi kesinlikle alışırsınız. Herhangi bir alışılmayacak durum yok. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman bunu bırakalım. Gördüğünüz gibi siyah skatezler var. Genelde orta kalite. Yani ben şöyle baktığım zaman arkadaşlar bir hafta kadar kullandım ve bence 5 üzerinden 3'ü hak ediyorlar. Ben genelde bu tarz skatezleri sevmiyorum. Ona şöyle bir örnek verebilirim. Bak görüyor musun? Oval her tarafı. Bunun ise bak sivri 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 sivri. Bu ne oluyor? Bak ben bunu hiç kullanmadım. Bu sizin. Şöyle göstereyim. Buralarda bak yavaş yavaş tozlanma var. Görüyor musun? Bak yavaş yavaş tozlanma oluyor. Bu benim sevmediğim tarzda. İsterseniz dot skatezle değiştirebilirsiniz. Bir de bakın arkadaşlar artık 3 türlü bağlantı seçeneği var. Yani isterseniz Bluetooth, isterseniz ofisinizde kullanabilirsiniz. Kablolu ve 2.4 GHz 8000 Hz'e kadar gidiyor zaten. Burada da DPI tuşu yer alıyor. Benim burada bir de söylemek istediğim, kutudan çıktığı zaman acayip derecede kokuyordu. Bunun nedenini cidden bilmiyorum. O yüzden siyahı da açtım. Şöyle bir havalandırdım sizler için. Bunu zaten sizlere hediye vereceğimi bir daha söyleyeyim. Onun haricinde tasarım olarak aklıma gelen daha başka bir şey yok. Eğer sizde merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazarak ben size oradan cevaplayabilirim deyip geçelim. Teknik veri anlamında ise arkadaşlar bu mouse cidden top seviye. 3950 Max sensör kullanılmış. Nordic 52840 MCU, 230 mAh'lık pil. Üst seviyenin üst seviyesi diyebiliriz rahatlıkla. Peki kullanım deneyimi nasıl? Bana yorumlarda şöyle bir şey soruluyordu. Hatta Boardzee'de de gördüm. Yani bir değişik versiyonunda. Reddit'te gördüm. Sensör atlaması, sensörde bağlantı kopması gibi sorunlar. Arkadaşlar ben bunu direkt olarak şunu söyleyeyim. Bak elim görüyor musun? Şu yukarı kalkmıyor şu an. Bu kırık halimle ofise götürdüm. Burada kullandım. Bir hafta boyunca bütün testlerimi yaptım. Hiçbir kere bile bağlantı kopması. Bu arada 3.0 USB bağlantı kullanıyorum. Kendi kablosunu kullanıyorum. Bağlantı kopmasında herhangi bir sorun yaşamadım. Atlama, işte uyku moduna sürekli geçme gibi hiçbir sorunla rastlaşmadım. Ama USB 3.0 kullanıyorum ve kendi kablosunu kullanıyorum. Bu kadar. Şimdi isterseniz bir de işlemciyi ne kadar yoruyor ona bakalım. İşlemciyi %4'ten %25'e kadar çıkarttı 4000 Hz'de. Yine 8000 Hz'de ise %4'ten %30'a kadar çıkarttı. Yani 4000 Hz'de %25 kullanım, 8000 Hz'de ise %30 kullanım. Ben burada i5 12400F kullanıyorum. Yani kesinlikle oyunlarda 8000 Hz kullanamıyorum. Ben 4000 Hz'de kullanıyorum bu mouse'u. 8000 Hz'de artık takılmalar bende başlıyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Hem bu arada bu mouse 8000 Hz veriyor mu diye soracak olursanız evet, Razer'ın kendi işte Hz ölçme programında baktığım zaman 8000 Hz'de babalar gibi arkadaşlar veriyor. 1600 dpi'de net bir şekilde yaptım. DPI testi olarak bir şey yaptım. Motion Size'da denedim. O kapalıyken, bir de Motion Size açıkken denedim. Şunu söyleyebilirim. Motion Size kapalıyken evet bir takım atlamalar olduğunu görebilirsiniz ama bunu siz kullanırken hissetmiyorsunuz. Program bunu gösteriyor. Motion Size açıkken cillop gibi bir dizilim var. Tabii şunu da söyleyeyim. Motion Size'ı açarsanız tıklama gecikmesi de artacaktır. Bu yüzden ben Motion Size'ı kapalı kullandım. Hiçbir sorun da rastlamadım. Yani bunu da buradan sizlere söylemiş olayım. Evet, şimdi biraz switchlerden bahsetmem gerekirse şahsen burada istemediğimiz bir durumla karşılaştık. Mesela switchler optik Omron yerine mekanik mikro switch Omron ve 100 milyon tıklama ömrüne sahip olan switchler kullanılmış. Biliyorsunuz Omron'larda çift tıklama sorunu var. En azından 100 milyon olduğu için çift tıklama sorunu daha az diyebilirim sizlere rahatlıkla. Ama size körün taşı gibi denk gelirse çift tıklama sorunu, artık bunda yapabileceğimiz bir şey yok. Mer Gaming'e söylersiniz. Eğer garanti kapsamındaysa onlar büyük ihtimal değiştirir. Büyük ihtimal değil, değiştirirler. Çünkü düzgün insanlar. Scroll olarak F-Switch Switch olarak Huana, Endocore olarak F-Switch kullanılmış. Basımı şahsen parmak kası yaptırır mı? Evet, biraz sert parmak kası yaptırır yani o derecede. F-Switch'in ise tırtıkları gayet güzel. Ben seviyorum. Omron 100 milyonun basım hissiyatı ise kesinlikle güzel. Bak şöyle pre-travel ve post-travel da yapmadan geçmeyelim. Bak. Bastım tıkladı birazcık oynadı. Bastım tıkladı birazcık oynadı. Bu pre-travel ve post-travel'da sorun olduğu söylenmiş. Bence kesinlikle yine bir sorun yok. Tabii bir hafta kadar kullandım. Belki çok uzun kullanımlarda sorun olur bilmiyorum ama içini açıp baktığımda şahsen olacakmış gibi de görmedim. Sonra şu yan switchlerden bahsedeyim. Bunlar da Huan arkadaşlar.
ve basımları gayet güzel. Sadece sivri olmaları dışında switch hissiyatları gayet iyi. Size şöyle yakından seslerini bir dinleteyim bunların isterseniz. Switch seslerini de duymuş oldunuz arkadaşlar. Şahsen orta switch'in basım sertliği dışında ben herhangi bir sorun görmedim. Evet, gelelim şekline arkadaşlar. Bence bir mouse almamız için en büyük sebeplerden bir tanesi. Elinize uymayan mouse'u kesinlikle almayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden şekil önemli. Öncelikle bir şeklinden bir bahsedeyim sizlere. Bak, alt taraftan hafiften dar değil mi? Şöyle üstten göstereyim. Bayağı bir genişliği var. Yani böyle elinize cukka diye oturacak bir tarzda. Şöyle söyleyeyim, orta ebatlı tüm mouse'lara benziyor arkadaşlar. Ben zaten Eloshaped.com'dan size gösteririm. Final Mouse'la zaten benzerliği çok fazla. Onu söyleyeyim, hani bir Final Mouse hastasıysanız, yani istiyorsanız kesinlikle Atak Shark'ı alabilirsiniz. Ve kullanım olarak, yani nasıl diyeyim, ebat olarak gerçekten çok ortayı tutturmuşlar. Yani bir bayan eli olsun ya da 18, 19, 20 santim klava kadar rahatlıkla tutabilirsiniz. Bu mouse'la sadece finger tutamazsınız. Buralara denk gelir ki burada eliniz rahatsız olur. Genelde claw, palm, eğer mesela ben 18 santim palm rahatlıkla tutabiliyorum bunu. Şöyle tam uca gelecek şekilde. 19 santim ve 20 santim claw palm arası tutabilir. 20 santim çok uca denk gelecektir. Yani dikkat etsinler, elleri ağrabilir. Ama 18, 19, 20 santim hard claw kesinlikle rahatlıkla tutabilirler ve bence ellerine kesinlikle uyacaktır. Gerçekten şu genişlik ve aşağı doğru hafiften bu eğimlilik birçok el için uygun olduğunu düşünüyorum. Size olarak, yani ebat olarak da bence cukka diye bir ebat tutturmuşlar. Ben beğendim. Büyük ihtimal siz de beğeneceksiniz. Ağırlığından bahsetmem gerekirse arkadaşlar, kendi sitelerinde 39 gram yazmasına rağmen benim ölçtüğüm kadarıyla 43 gram, ama çok fark eder mi? Kesinlikle fark etmez. Bu kadar kalın bir malzeme, gıcırdamayan bir yapıya 43 gram kesinlikle hafif olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir de örnek vereyim. Bu tarz bir mouse yapıp her tarafından gıcırdayacağına, 32 gram yapma işte nasıl diyeyim, reklamını yapacağına şu tarz mouse yap, kemik gibi olsun, hiçbir yerinde gıcırdama olmasın, 45-50 gram olsun. Kesinlikle ben bunu tercih ederim. Atak Shark R5'in bence en büyük artısı da zaten bu olmuş. Kullanım süresine gelecek olursak ben 4000 Hz'de kullanabiliyorum. İşlemcim kaldırmadığı için 8000 Hz'de kullanamıyorum. Bir hafta kadar kullandım. Ortalama olarak şunu söyleyebilirim. 55 ila 60 saat arası rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. En azından ben bu şekilde kullandım. Kişiden kişiye değişebiliyor çünkü. Ve benim için fazlasıyla yeterli olduğunu şimdiden size söyleyeyim. İlla ki bir ürünün eksi yanlarının komplesini duymak isterseniz işte o bölüm bu bölüm arkadaşlar. Orta parmağınız kas yapacak derecede orta switch'in sert olması. Bu birinci eksi. İlk elinize aldığınız gibi bunu alanlar büyük ihtimal hissetmiştir. Yan switch, yani yan tuşlarının sivri olması, bunu kesinlikle herkes hissetmiştir. Bu hani sertlik kişiye göre değişebilir ama şurada batma olayı nettir arkadaşlar. Skatezler siyah olması 5.3 puan verilir. Kaymama sorunu olmasa, hani çok kayıyor ama çok iyi değil. Bunda skatez ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu da kişiden kişiye değişebilir. Son olarak burada optik switchler kullanılmasını birçoğumuz ister diye düşünüyorum. Çünkü mekaniklerde çift tıklama sorunu ne olursa olsun olma ihtimali var. Omron olmasından dolayı her ne kadar 100 milyon omronlarda çok az gözükse bile bu siyah için geçerliydi eksilerde. Bir de şöyle siyahı bırakayım, beyazı alayım. Beyazda artı olarak size ne dedim? Beyazın boyama olduğunu, alt tarafta siyah olduğunu ve uzun kullanım sonrasında bu siyah, bu beyazlıkların gidip yerine siyahlıkların gelebileceğini söyledim. Ve sonuçta da bu gördüğünüz güzellik kaybolacak. Eğer öyle olursa bir eksi de beyaza yazar arkadaşlar. Siyaha nazaran, bunu da sizlere söylemiş olayım. Ama özetlemem gerekirse, eğer kompozit bir malzeme almak istiyorsunuz, yani karbon fiber bir mouse elde etmek istiyorsunuz, çok para vermeden deneme imkanı istiyorsunuz ve aldığınız zaman da en azından sağlam bir mouse, performans olarak iyi, verdiğiniz parayı hakkıyla yerine getiren bir mouse arıyorsanız kesinlikle Atak Shark R5'i alabilirsiniz. Şahsen ben beğendim. Sizlerin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında yazın. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı ya da gerçekten güzelmiş tarzında. Yanına da Instagram adresinizi tutturursanız oradan sizlere hediyelerinizi göndereyim arkadaşlar.
buradan siyahı göndereceğiz. Elbette biliyorum beğeni istemiyorum ama bu video özel, sizden 300, 500 Allah ne verdiyse özellikle beni desteklemek isteyen asıl tayfamdan bunu istiyorum. Yani bu video böyle biraz viral olsun. Şahsen benim hoşuma gider ama olmazsa da çok önemli değil. Canınız sağ olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.